2 sene önce ailece köy ziyaretine gitmiştik. Ne olduysa dönüş yolunda oldu. Bizim o tarafta köyler birbirine çok yakındır. Saat akşam 8 civarında evimize dönmek için yola çıktık. Bu esnada babam başka bir yerde durup su alacağımızı söyledi. Arabamızda 56 tane boş şişe vardı. Alacağımız yer bir köydü ve bu köy de zaten yolumuzun üzerindeydi. Ben de araba yolculuklarına bayılırım. Yolu ne kadar uzatırsak o kadar iyi görürüm. Arabada annem, babam, kardeşim ve ben varız. Kardeşim 10 yaşındaydı o zaman. Su alacağımız köye girdik. Çeşmede köyün ortalarına doğru gitmeye başladık. Nereden bilecektik ki başımıza bunların geleceğini? Babamla ben arabadan indik. Babama yardım ediyordum. Bagajdan boş şişeleri alıp babama verdim. Babam sırayla dolduruyordu. Ben de doldurduklarını alıp tekrar bagaja yerleştiriyordum. O sırada annem indi arabadan. Ben de elimi yüzümü yıkayayım dedi. Arabada bir tek kardeşim vardı. Uyumak üzereydi, hatta gözleri kapanıyordu. Yavaştan bunu hepimiz görmüştük. Köyün etrafı büyük ağaçlarla çevrili. Ben babamın su doldurmasını bekliyordum. O sırada karşıdaki büyük ağacın arkasında kardeşimi gördüm. El sallıyordu. "Baba, Tunç arabadan inmiş" dedim. "Yok kızım, kardeşin uyuyor, arabadan hiç inmedi" dedi. "Yok baba, ağacın arkasında işte" dedim. Ağaca doğru yürümeye başladım. Bu arada annemle babam beni durdurmaya çalıştılar. "Tunç, buraya gel" diye seslendim. "Abla, sen buraya gel" dedi. Tam gidecekken babam kolumdan sertçe tuttu. "Çabuk arabaya bin" dedi. "Baba, kardeşimi almadan mı gideceğiz?" diyordum. Çırpınıyordum oraya gitmek için. Sonra arabaya yaklaştırdı beni. "Bak, kardeşim burada" dedi. Arabaya baktım, kardeşim içinde uyuyor. Allah'ım, nasıl olur dedim. Gördüğüme de çok emindim. Neyse, çok fazla uzatmadım. Belki köydeki çocuklardan biridir ama düşünüyorum, abla sen gel dediği sesi benim kardeşimin sesiydi. Bunu başka bir çocukla karıştıramam. Neyse, babam bütün şişeleri doldurmuş, ben de hepsini yerleştirdim. Babam, "Siz geçin arabaya, ben bir sigara içip geliyorum" dedi. Üçümüz arabadaydık, bir tek babam dışarıda sigara içiyordu. Babam sigarasından 2 duman aldı ve "Ben geliyorum" dedi. Önce yadırgamadık, herhalde tuvalete var dedik. Sonra babam gözden kayboldu. Herhalde bir yarım saat boyunca gelmemiştir. Bu arada meraklanmaya başlamıştık. Telefonu arıyoruz, çekmiyor. Ben bir babama bakayım dedim. Annem, "Dur kızım, tek başına gitme, ben de geleyim" dedi. Kardeşim yine uyuyordu. Arabanın anahtarını aldım. Arabayı kilitledim ve yukarı doğru çıkmaya başladık. Babam hiçbir yerde gözükmüyordu. Zaten çok karanlık, pek bir şey de göremiyorduk. Bulamayınca tekrar arabaya döndük. Arabanın başına beklemeye başladık. Bir sağa bakıyoruz, bir sola bakıyoruz. Domuz mu o, tilki mi o? Annem bir sürü şey söylüyor. Annem konuştukça ben daha çok korkuyorum. Dua ederken bir baktım aşağı doğru. Büyük bir gürültüyle babam geliyor. Yokuş aşağı olduğu için babam yuvarlanmaya başladı. Önümüze kadar yuvarlandı. Kalktı ki ağzı gözü kan içerisinde. "Baba, ne yaptın sen?" dedim. "Çabuk arabaya binin" dedi. Bir telaş arabaya bindik. Babama soruyoruz, hiçbir şey anlatmıyor. Arabayı çalıştırdı, gaza bastı, gidemiyoruz. Arabanın tekeri çamuru saplanmıştı. Mecburen arabadan indik. İtmeye çalışıyoruz, çekmeye çalışıyoruz. Yok, olacak gibi değil. Bu arada ben babamı ilk kez öyle görmüştüm. Korkudan eli ayağı titriyordu. Babam baktı, "Bunu biz yapamayacağız. Bir zincirle arabayı buradan çekmek lazım" dedi. Yani ikinci bir araca ihtiyacımız vardı. Köylülerden yardım istemek zorunda kaldık. Ben babamla birlikte gittim. Annemle kardeşimle arabada kaldılar. Karşımıza çıkan ilk evin kapısına gittik. Işıkları yanıyordu. Kapıya vurduk. Hiç kimse açmadı. Tam gidecekken açıldı. İçeriden 40'lı yaşlarında bir kadın çıktı. Başında yazması vardı. O yazmayla yüzünü de kapatmıştı. Babam konuştu. "Bacım, kusura bakma, rahatsız ettik. Beyiniz evde miydi?" dedi. Kadın biraz sert bir sesle, "Bekleyin, çağırayım" dedi. İçeriden çok sert bir adam çıktı. Adamı görür görmez 1-2 adım geri çekildim. Adamın yüzüne baktığımda kanım çekilmişti. Babam adama durumu anlattı.
Çamura saplanıp kaldık. Bir el atsanız da şu arabayı çıkarsak dedi. Adam bizimle birlikte arabanın yanına kadar geldi. Şimdi çıkaramayız bu arabayı. İsterseniz yarını bekleyin, ben sizi misafir edeyim. Bu gece bizde kalın dedi. Babamın gözüne bakıyorum hayır desin diye. Arabada yatarım, yine de o adamın evine girmezdim. Babam da Allah'tan yok dedi. Zaten bizim acelemiz var, gitmemiz lazım. Eğer siz yardımcı olamayacaksanız başka birine sorayım dedi. Adamın babamın kulağına doğru eğildi. Bu köyde size kimse yardım etmez dedi, sonra uzaklaştı yanımızdan. Biz karşımıza çıkan ikinci eve girdik. Onun da kapısını çalmaya başladık. Bu kez içeriden çok yaşlı bir adam çıktı. O kadar yaşlıydı ki kendine hayrı yoktu bu adamın. Fakat garipti. Köye nasıl girdiniz deyip şaşırıyordu bize. Allah Allah, yani bu köy gizli bir yerde mi? Yol üstünde işte, niye bu köye gelmek bu kadar garip olsun ki? Bunu 4-5 kez tekrarlamışızdır dedik. Sonunda da ben yaşlı adamım, size yardım edemem dedi. Neyse, fazla vakit kaybetmeden 3. eve girdik. Bu evde de 5 yaşlarında bir çocuk açtı. Erkek çocuğuna anne baban evde mi diye sorduk. Hiçbir şey demeden içeri girdi. Biz kapıda kaldık. Kapıda sonuna kadar açıp kapatmadı. İçeriye doğru eğilip seslendik. Babam kimse var mı diye içeriye doğru seslendi. İçeriden bir ses geldi. İçeri girin, buradayım dedi. Ses. Allah'ım, yani girsek bir türlü, girmesek bir türlü. Babamın yanında ben varım. Beni alıp bilmediğini birinin evine sokamıyor. Dışarıda bıraksa hiç olmaz. Oraya da girmedik. Kapıyı çekip kapattık. Sonraki evlerin çoğunda ışıklar kapalıydı zaten. Onları hiç denemedik bile. Her yere baktık. İleriden su sesleri geliyor. Hem de kadın sesleriyle birlikte. O sese doğru gittik. Saat o sırada 10-11 civarı olmuştu. Kadınlar dışarıda halı yıkıyordu. O saatte karanlıkta hepiniz korku filmi izlemişsinizdir. Oradaki köylerin suratları bir garip olur ya. İnsanlar donuk sert bakarlar. Aynı öyleydi hepsi. Yaklaşıp kolay gelsin demek bile cesaret istiyordu. Kimseden fayda bulamayınca arabanın oraya geri döndük. Babam etrafta bulduğu tahta odunları tekerin önüne koydu. Tekrar çalıştırmayı denedi. Biz o arada annemle birlikte dua okuduk. O dualar sayesinde araba çıktı oradan. Çocuklar gibi sevinmiştik. Nasıl dua ediyoruz, nasıl şükrediyoruz. Az ileriye gittik, daha köyü tam çıkamamıştık. Köyün çıkışına yakın bir yerde aynı kadınları tekrar gördük ve yine halı yıkıyorlardı. Biz geçerken hepsi durdular. Çok hız yapabileceğimiz bir yolda da değildik. Yanlarından ağır ağır geçiyorduk. O sırada birinin şunu dediğini duydum. Yakala dedi. Ve 2 tanesi peşimizden koşmaya başladı. Arabayı yakalamaya çalışıyorlardı. Babam gaza bastı. Ben ağlıyorum. Annem ağlıyor. Nasıl bir durum anlatamam size. Arkamı bir ara döndüm. O 2 kadın yerine 2 tane köpek vardı arkamızda. O köpekler de bizi köyün dışına kadar kovaladılar. Eve dönene kadar bir an bile durmadan dua okuduk. Döndüğümüzde getirdiğimiz şişelere baktık. Şişelerin içerisinde su yoktu. Bildiğiniz simsiyah katran benzeri bir şey vardı. Onların da hepsini çöpe attık. Tabii ki bu olay hiçbirimizin aklından çıkmadı. Bir süre korktuğumuz için konuşmadık ama zaman geçtikçe korkumuz da geçti. Artık aklımızdaki soruları birbirimize sorduk. Nasıl bir köye girmiştik ki? İlk defa da gitmemiştik. Babam oradan defalarca su almıştı. Babam bize haber vermeden bir hoca buldu. Hocanın yanına gitmiş. Tek başına akşam eve geldiğinde ben bugün bir hoca buldum, onun yanına gittim dedi. Hemen topladı. Olayın aslı şuymuş. Biz aslında gerçek olan o köye girmemişiz. Başka bir boyuttaki bir köye girmiş olabiliriz. Yani oradaki yaşlı amca siz bu köye nasıl girdiniz derken haklıyım şaşırmakta. Başka bir boyuttaki başka bir cin köyüne girmişiz. Yani konuştuğumuz insanlar aslında cinmiş. Babam bir daha o köye gündüz de olsa girmedi. Girebilir miydi? Orası da muallak. Şunu da söyleyeyim. Babam bizden ayrılıp ağaçların oraya gittiğinde ne yaşadığını asla anlatmadı. Çok sordum, çok öğrenmek istedim. Hala da merak ediyorum ama asla anlatmıyor. O gün en çok babama üzülmüştüm.
Kafasında dudağında kesikler vardı. Düşerken de yaralanmıştı. Gelene kadar kendi korkumuzdan babamla bile ilgilenemedik. Fakat eminim ki babam da ilk defa hayatında bu kadar çok korkmuştu. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.